Her bir kent sakinleri doğudan gelen saldırıya karşı hep birlikte savunmamız bizi yenemeyecek gibi düşman saldırıları veya yapılması gereken imar faaliyetleri ya da bir anlaşmazlıkların çözümleri belediye meclisi binasında burada. Belediye meclisi binası yapıları genelde tiyatroya benzer ama tiyatroların 5.000, 10.000, 20.000 kişilik devasa yapıları yerine burada gördüğünüz gibi 4 basamaktan oluşan, 4 sıradan oluşan sadece kent büyüklerinin, kent sorunlarının tartışıldığı bir meclis binası. Bugünkü encümenler gibi kentin seçilmiş insanları burada karar alırlar. Burası kent konseyi. Geziye devam. Oturma yok. Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Karya ve Roma dönemlerine ait antik şehir gladyatörlerin eğitim aldığı ve gösteriler düzenlediği bir kent olarak nam salmış. Şehirle özdeşleşmiş aşk hikayesiyle de günümüze yankısını taşımış olan Stratonikea son zamanlarda antik tiyatrosunun gün yüzüne çıkarılmasıyla da ilgi çekiyor. Muğla'nın Yatağan ilçesinin 6-7 kilometre batısında Yatağan-Miminas Karayolu üzerindeki Eskihisar köyü sınırları içerisinde bulunan Stratonikea antik kentinin M.Ö. 3. yüzyılda kurulduğu bilinmekte. İlk olarak Anadolu'nun yerli halklarından olan Karyalıların hüküm sürdüğü bu topraklar sırasıyla Helen ve Roma uygarlıklarına ev sahipliği yapmış, ardından Doğu Roma Beylikler dönemi ve Osmanlı hükümranlıklarından geçerek Cumhuriyet dönemine ulaşmıştır. Üzerindeki insan yaşamının hiç sekteye uğramadan neredeyse 2500 yıldır kesintisiz süregeldiği antik kentte bu ender tarihsel dokuyu görmek ise oldukça etkileyici. Dünyanın en büyük mermer antik kenti olan Stratonikea, barındırdığı yapılarla antik dönemler ve daha yakın tarihsel dönemleri bir arada deneyimlemenize olanak sunuyor. Kent kalıntıları ve yapıları arasında, Doğu Roma döneminden Erikli İsa ve Mikail kiliseleri, 14-15 yüzyılda Beylikler döneminde inşa edilen Selçuk Hamamı, Osmanlı döneminden Şaban Ağa Camii, Osmanlı Çeşmesi, Ağa Evleri meydanı çevreleyen sokaklardaki dükkanlar, 1950'li yıllarda yapılan çeşme ve evler yer alıyor. Bu antik kenti keşfederken bir bakmışsınız Helenistik dönemden kalma bir caddeyi geçip Osmanlı dönemi Ağa Evi karşınıza çıkabiliyor. Rivayet odur ki Seleukos ülkesinin kralı 1. Nikator yörede güzelliğiyle nam salmış Stratonike adlı genç kadını kendine eş olarak seçer. Bu evliliğin beklenmedik sonucu ise kralın genç ve yakışıklı oğlu Antiochos ile artık üvey annesi olan Stratonike'nin birbirlerini görünce aşık olmalarıdır. Aşkından yataklara düşen Antiochos'un nedeninin bilinmediği bu hastalık haline derman bulamayan kral dönemin ünlü hekimlerinden birini saraya davet eder. Ünlü hekim ne kadar uğraşırsa uğraşsın bir sonuç alamaz ki Antiochos'un odasındayken, bir gün Stratonike'nin içeri girmesine tanık olana kadar. Aşık olduğu kadın karşısında kalp atışları hızlanan, yüzü kızaran Antiochos'un bu halini gören hekim tanısını koymakta gecikmez. Kralın genç oğlu aşkından düşmüştür yataklara. Hekim bu durumu anlatınca bu aşka mani olmamaya karar veren kral tahtından çekilir ve ülkeyi oğluna bırakır. Stratonike ile evlenen ülkenin yeni kralı Antiochos siyasi yönetim merkezi olarak kurduğu yeni şehre eşinin adını verir. Bizantiyonlu Stefanos'un anlattığı bu hikayeye göre şehrin kuruluşu M.Ö. 281-261 yılları arasına tarihlenir. Şehrin bu kuruluş hikayesi Rönesans sonrası Avrupa resminde de çeşitli tablolara konu olmuştur.
16 ve 17. yüzyıllarda yapılan bazı tablolarda anlatılan sahnede, bir odada kralın oğlu hasta yatağında beraberinde ise hekim ve stratonike resmedilmiştir. Kalıntıların arasındaki yazıtlardan anlaşıldığı üzere siyasi merkez olduğu dönemde Stratonikeia, dini merkez olarak kullanılan 11 kilometre uzaklıktaki Lagina kutsal alanı ile birlikte düşünülmekte. Vaktiyle bu iki kentin dini törenlerin güzergahı olan kutsal bir yolla birbirine bağlı olduğu tahmin ediliyor. Kuzey kapıda yürütülen son çalışmalarla aşamalar halinde kapıların ayak taşları, kemerleri ve hatta kemerlerin kilit taşlarındaki kapakların ortaya çıkarılmasıyla bu kutsal yola Hekatesya töreni için gelenlerin ve anahtar taşıyanların geçtiği kapı ziyaret edilebilir hale getirilmiş. Hekatesya töreni, her yıl Tanrıça Hekate için düzenlenen ayin ve şenlikleri kapsayan bir törendi. Bu şenliklerde Lagina kutsal alanındaki tapınağın anahtarı geniş kalabalıklar halinde kutsal yol üzerinden Stratonikeia'ya götürülüyor ve geri getiriliyordu. Şu an içinde bulunduğumuz jimnasyum o dönemin spor salonları, genç erkeklerin spor yaptıkları ve mücadele ettikleri, olimpiyatlara katıldıkları hazırlık yerleri. Bütün antik şehirlerde, büyük olan bütün antik şehirlerde bu bir prestij meselesi, bunun büyüklüğü. Ve buradaki jimnasyum bilinen en büyük jimnasyum. 105 metre genişliğinde ve 267 metre uzunluğunda. 5 tane ana bölüm ve 2 tane de yardımcı bölümden oluşuyor. Şu anda bulunduğumuz bölüm soğuk odası. Soğuk odasında sporcular hazırlandıktan sonra şimdi geçeceğimiz yan tarafta da yağlanma odası var. Burada da yağlanıyor. Bizim bildiğimiz güreşler gibi bir yağlanmaları oluyor. Dediğim gibi 267 metre uzunluğunda ve 105 metre eniyle bilinen en büyük jimnasyum. Milattan önce 2. yüzyıla ait. Daha sonra milattan sonra 2. yüzyıllarda da tekrar bir Antoninler döneminde onarımdan geçmiş. Şu an jimnasyumun içindeyiz. Devasa boyutta. Sporcular az önceki soğuk odasında temizlendikten sonra, yıkanıp temizlendikten sonra oradan hemen yan taraftaki bu bölüme geçiyorlar ve burada da yağlanmalarını yapıyorlar. Yağlanmalarını yaptıktan sonra da yan taraftaki genç erkekler odası var ve oraya hazırlık için gidiyorlar. Yerleşimin kuzey suruna yakın ve kuzey kent kapısının güneybatısında, kuzey-güney yönünde dikdörtgen planlı inşa edilen gimnason, büyük ölçekli bir yapıdır. Yapıda, yarım yuvarlak ve bunun her iki kenarında da ikişer adet dörtgen mekanlar bulunmaktadır. Tarih ve felsefe gibi edebi dersler yarım yuvarlak mekan olan Efebayon'da, bedeni eğitimler ise bunun yan kısımlarındaki dörtgen mekanlar ve güney devamında verilmekteydi. Korunduğu haliyle batı dış cephe Dorik, iç cepheler ise Korint nizamında düzenlenmiş olan yapıda, mimari anlamda ilklerin uygulanmış olduğu görülmektedir. Üst bölümünde Toskania kaideli, ınik gövdeli ve dor başlıklı pseudoş sütunlar bulunmaktadır. Yarım yuvarlak Efebayon'un iç cephesinde Korint sütunları akantus kaideli, ınik gövdeli ve Korint başlıklıdır. Bilinen örneklere göre akantus kaideler, M.Ö. 3. yüzyılda Mısır'da görüldükten sonra M.Ö. 2. yüzyılda Anadolu'da ilk defa bu yapıda uygulanmıştır. Sütun kaidelerinin bazıları sadece kaide, bazıları ise kaide ile iyonik ivri gövde birlikte aynı bloğa işlenmiştir. Gimnasyonun iç bölümünde, yarım yuvarlak ve dikdörtgen mekanların önündeki peristasis Korint düzenine sahiptir.
Bu peristasisin Hellenistik döneme ait düzenlemesi, kuzey kısmın batı bölümünde, Attik kaide ve yivsiz sütun gövdesi şeklinde korunmuştur. Burada halen daha yivlere açılmamış Attik kaideler bulunmaktadır. Arkeolojik buluntular ışığına da Gimnasion'un, M.Ö. 166 yılından sonra halkın bağışları ile inşa edildiği, erken imparatorluk ve Flaviuslar dönemi ile milattan sonra 2. yüzyılda Antoninler döneminde düzenlemeler ve yenilemeler yapıldığı anlaşılmaktadır. Stratonikeya, antik kentinin bir diğer şöhreti de gladyatörler şehri olmasından ileri geliyor. Antik kentte yapılan kazılar sonucu, 2000'li yılların başında bulunan mezar stelleri, Stratonikeya'nın Anadolu'daki en büyük arenaya ev sahipliği yaptığını ortaya çıkarmış. Etrafındaki gladyatör mezarlığı ise hem Stratonikeya'da vaktiyle bulunan bir gladyatör okulu olduğuna hem de bölgeden çok ünlü gladyatörlerin çıktığına işaret etmekte. Şimdiye kadar kimliği belirlenen 10 gladyatörlerden en ünlüsü ise şüphesiz Truva'nın ünlü kahramanı Achilleus, Aşil. Gimnasyumu çevreleyen alanda kalıntıları olan soğuk yıkanma odası, Frigidarium, yağlanma odası Elabotezium, tarih ve felsefe gibi derslerin öğretildiği genç erkekler odası, Efhebeion, torba odası Corigeum ve pudra odası. Konisteryuma bakıldığında ise buradaki gladyatörlerin eğitimine nedenle önem verildiğini kavramak biraz daha mümkün hale geliyor. Milattan önce 2. yüzyıl ile milattan sonra 1. yüzyıl arasında inşa edildiği düşünülen mezar stellerindeki süregiden arkeolojik kazıların daha pek çok savaşçıyı gözler önüne sereceği düşünülmekte. ...2015 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kaydedilen Stratonikeya antik kentinde süren kazılarda ayağa kaldırılan tiyatro ve şehir kapıları ayrı bir öneme sahip. Kentin iki merkezi ulaşım güzergahlarından birisi ve ölçü olarak bilinen en geniş olanı Batı Caddesi'dir. Batı Caddesi Gimnason Proplon'undan başlayıp doğuya doğru devam etmektedir. Yazıtlardan Platia olarak adlandırıldığı bilinen cadde kentin batı-doğu yönünde ana ulaşım ve dağıtım arterlerinden birisini oluşturmaktadır. Caddenin batı başlangıcında, Gimnason Doğu duvarı üzerinde Gimnason Propylonu bulunmaktadır. Batı caddenin başlangıç kısmının hemen güneyinde de Latrina ve Roma Hamamı, bir yapısı yer almaktadır. Cadde, doğu yönde ilerlediğinde, Bouleuteron'un kuzeyinden geçerek Kuzey Cadde ile birleşmekte ve kutsal alan ya da merkezi agora olabileceği düşünülen alanın kuzeyinden, Roma Hamamı, iki yapısını güneyinden geçerek doğuya doğru devam etmektedir. Caddenin ortası boyunca doğuya doğru eğimli olan kanalizasyon sistemi vardır. Başlangıç kısmının özellikle Gimnason olması kent içindeki gelişagidiş olarak en çok hareketliliğin buradan olduğunu ortaya koymaktadır. Kuzey Şehir Kapısı önündeki meydanın güney orta kısmından kent merkezine doğru devam eden 9 metre genişliğinde Kuzey Sütunlu Cadde bulunmaktadır. Sütunlu caddenin başlangıç noktasının doğusunda, dış kısmı dörtgen iç bölümü yuvarlak şekilli aynı alanda bulunan yazıta göre Hierokles adlı bir kişi için yapıldığı düşünülen mezar yer almaktadır. Hellenistik dönemde buradaki cadde önceden olduğu gibi aynı şekilde devam etti. Augustus döneminde Hierokles'in anıtı inşa edildiğinde bu yapı Hellenistik dönem cadde düzenlemesine uydurulmuştu. Bu cadde düzenlemelerinin tamamı milattan sonra 139 yılındaki depremde yıkıldığı için Kuzey Şehir Kapısı ve Çeşme ile birlikte yeniden ayağa kaldırılmış olmalıdır. Cadde milattan sonra 365 yıllarındaki depremle ciddi bir şekilde tahrip olunca, burada var olan kaidelerin bazıları kullanılmak kaydıyla kentin başka yerinden getirilen kaideler ile Dorik taşıyıcı ve üst yapı elemanları bir araya toplanıp bir seviye oluşturularak yeni peristasis düzenlemeleri yapıldı. Önceki dönemlere ait tahrip olmuş mimari elemanlar kullanılarak portik arka duvarı inşa edilmişti. Milattan sonra 4.
veya 5. yüzyılda yapıldığı anlaşılan düzenleme, tamamen toplama mermer mimari elemanlardan oluşmaktaydı. Kentin iki ana caddesinden Kuzey Şehir Kapısı ve Çeşme Anıtı'ndan başlayan ve güneye doğru devam eden Kuzey Cadde ile Gimnason'dan başlayıp batıya doğru devam eden Batı Sütunlu Cadde'nin birleştiği kavşağın güneydoğusunda Boleutero'nun hemen doğusundaki alanda kutsal alan ya da büyük agoralardan birisinin bulunduğu tahmin edilmektedir. Güney ve batı duvarları ile kent dokusu içindeki yerine göre burasının merkezi ve aynı zamanda kutsal yönünün de olduğu bir alan olabileceği düşünülmektedir. Buraya kuzey ve batı caddelerinin birleşme noktasını oluşturan kavşağın yakınından gösterişli bir propilon ile giriş sağlanıyor olmalıdır. Bu propilonun dışında bir tanesi güneybatı köşede korunmuş olan başka kapıların da varlığı kesindir. Orijinal haliyle günümüze kadar korunarak gelen duvar örgüleri ve bunların teknikleri M.Ö. 4. yüzyılda kent suru genişletildiğinde buradaki duvarlarda da düzenlemelerin yapıldığı ve bundan önceki dönemde de burada duvarlarla çevrili bir alanın varlığı anlaşılmaktadır. Çetin Şahin'in yazıtlara göre yaptığı değerlendirmeler sonucunda Zeus Chrysaris'in antik kentin içinde ya da çok yakınında olduğunu belirttiği kutsal alan burada olabilir. En azından arkaik dönemden beri Stratonikeia ile Lagina Hekate kutsal alanı arasında varlığı bilinen ve kentin hemen kuzeyinde nekropol içinden ilerleyerek gelen kutsal yolun her dönemde Kuzey Şehir Kapısı'ndan geçtikten sonra direkt bu alana yönlendirilmiş olması tesadüf olmamalıdır. Tiyatronun hemen güneyindeki bir üst kademeyi oluşturan teras alanı, içinde bulunan ve Augustus imparatorlara ait olduğu anlaşılan tapınak nedeniyle Augustus kutsal alanı şekilde isimlendirilmiştir. Ancak Augustus döneminde bu geniş terasın sadece doğu ucuna, kısmen önceki döneme ait teras duvarları da kullanılarak yeni bir kutsal alan oluşturulmuştur. Bu nedenle Augustus kutsal alanının bu terasın bütünü ile ilgisinin olmadığı arkeolojik kazılar ile kesinleştirilmiştir. Bu teras Augustus döneminden çok önce Kadı Kulesi kuzey yamaçlarındaki kentin sur duvarının aşağı kenti içine alacak şekilde genişletildiği dönemden önce de vardı. Teras ilk oluşturulduğu zamandan bugüne klasik Hellenistik ve Roma dönemlerinde yapısal imarlar geçirmiştir. Doğu Roma döneminde ise terasın güneydoğu köşesindeki eğimli yamaçta var olan bir kaynak suyu nedeniyle havuz yapılmıştır. Boleuter'in kent merkezinde Roma hamamı yapısının doğusundadır. Hellenistik ve Roma dönemlerinde kullanılan yolların haricinde, köy meydanından doğuya doğru devam eden Osmanlı dönemi taş döşeli yolu takip ettiğinizde, Boleutero'nun güney kapısına ulaşırsınız. Kalıntıları ve özellikle üzerindeki yazıtlar nedeniyle, 18. yüzyıl ortalarından itibaren pek çok seyyahın kente gelmesine vesile olan yapının burası olduğu anlaşılmaktadır. Bu önemi sayesinde genellikle gravür ve çizimleri yapılan, ilk kent planında yeri işaretlenen yapılardan birisi de burası olmuştur. Doğu-batı yönünde yerleştirilmiş olan yapı, dikdörtgen planlıdır. Alanın batı kenarında yarım daire şeklinde oturma basamakları ile ana bina ve bunun doğusundaki alanda da avlusu vardır. Avlu kısmının kazısı tamamlanmamıştır. Avluda kazılan bölümde geç antik çağa ait sivil yapıların mekanları ortaya çıkarılmıştır. Yapı, geç Hellenistik dönemde yapılmış ve mimari süslemelere göre ana bina ve avlu kısmında, M.S. 1. yüzyıl başlarında büyük değişiklikler gerçekleşmiştir. Buradaki yazıtların tamamı yapıya sonradan eklenmiştir. Antik dönemde daha geniş bir alana yayılan kentteki yerleşim alanı, kentteki kalıntılardan takip edilebildiği şekilde Roma döneminden itibaren daralmaya başlamış. Taş döşeli yollarının arasında Grekçe, Latince ve Osmanlıca yazıtların hepsinin aynı yapı üzerinde görülebildiği kent, içerisinde bir akropol, bir meclis alanı,
İrili ufaklı agoralar, bir büyük amfiteyatro ve kale ile surlar gibi yapılar bulundurmakta. Milattan önce 200'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen mermer maskları da içeren kentteki masklar arasında Artemis başta olmak üzere dönemin tanrı ve tanrıçaları da var. Stratonikea'da ele geçen yazıtlarından, kentte en az 3 hamamın olduğu ve en az birisinin sadece kadınların kullanımına yönelik inşa edildiği biliniyor. Bu yapı komplekslerinden sadece ikisinin kalıntıları görülebilir durumdadır. Kalıntıları görülebilecek durumda olanlardan Roma Hamamı, bir kentin batı, Roma Hamamı, 2 ise doğu bölümüne yakın bir konumda yer almaktadır. Bu hamam komplekslerinden, kısa gezi güzergahı üzerinde yer alması nedeniyle daha çok ziyaretçi tarafından görülüyor. Roma Hamamı 1. Gimnasio'nun hemen doğusunda ve kentin batı-doğu yönlü ana caddesinin başlangıç kısmının hemen güneyinde yer almaktadır. Batı cadde ile Roma Hamamı, bir arasında latrina bulunmaktadır. Hamamın doğusunda ise Bouleuterin görülmektedir. Batı cadde ile Roma Hamamı, birin arasında bulunan latrina Roma İmparatorluk döneminin sosyal ve kamu yapılarının yoğun olduğu bir yere inşa edilmiştir. Latrinanın yanında yapılan kazılar ile sadece cadde ve hamam yapısının kesin tanımlaması yapılmıştır. Diğer yapılar hariç kuzey kenarında Batı cadde ve Gimnasion güneyinde ise Roma Hamamı, bir yapısının olması bunun daha güneyinde tiyatro ile agora olabileceği düşünülen alanların bulunması yerinin özellikle seçilmiş olduğunu göstermektedir. Latrina'nın yaklaşık 88 kişilik olmasında alanda kalabalık halk kitlelerin bulunması ya da buradan geçmesinin etkisinin fazla olduğu düşünülmektedir. Atık ve temiz su kanalı ile orta bölümde bulunan sütunlu avlu genel hatları ile belirlenmiştir. Yapının köşe kısımlarında mermer oturma alanları in situ ve bazıları kırılmış olarak yerinde bulunmuştur. Mimari kalıntılara göre oturma yerleri köşelerde mermer, orta bölümlerde ise ahşap olmalıdır. Tuvaletin kuzeydoğu köşesinde toplanan atık su ve pisliklerin tamamı buradan caddenin kanalizasyonuna akıtılmıştır. Roma Hamamı, birin zemin seviyesine göre yüksekte olması ve Batı caddeye yakın olmasındaki mimari ve kentsel olarak en önemli etkenlerinden birisi de kanalizasyona yakın olmasının zorunluluğudur. Ele geçen buluntulara göre latrina Roma İmparatorluk dönemi sonrasında geç antik çağda da kullanılmış olmalıdır. Tiyatro, Kadıkulesi Tepesi'nin kuzeydeki düzlük alan ile birleştiği yerdeki doğal eğime kuzey-güney yönünde, Grekoromen tipinde inşa edilmiştir. Doğal yamaca bir diazomalı ve çift bölümlü inşa edilen tiyatronun kavea kısmı kuzeye bakmaktadır. Korunan kalıntısı sayesinde, kente gelen seyyahların bahsettiği, bazılarının çizimlerini yayımlandığı ve ilk kent planında görülen yerlerden birisi tiyatro olmuştur. Tiyatronun üst kaveasında ve sahne binasındaki çalışmalar devam etmektedir. Tiyatronun mevcut kalıntılarına göre, yaklaşık 12.000 kişilik büyük bir yapı olduğu düşünülmektedir. Atnalı şeklindeki orkestranın kenarlarında dolanan kanal sayesinde kaveadan gelip orkestrada toplanan sular, Doğu Parados başlangıcında, zemin seviyesi altındaki kanallara akıtılmaktaydı.
Üzeri kireç taşı çokgen bloklar ile kapatılmış olan kanallarda toplanan sular, kent kanalizasyonuna akıtılarak tiyatronun suyu düzenli bir şekilde boşaltılıyordu. Sahne binası 3 katlı inşa edilmiş ve önünde proskene bulunmaktaydı. Dor ve Korint düzeninde 3 katlı ve zengin bir şekilde dekore edilmiş sahne binasının inşa edilmesiyle tiyatro, mimari bir kompleksin etkili bir görünümüne sahip olmuştur. Hat ve cephe düzenlemeleriyle tiyatro, çağdaşı aynı tip yapılar arasında ileri bir mimariye sahiptir. Diğer etkinliklere ilave olarak, tiyatroda bulunan yazıtlara göre pek çok yarışların yanı sıra, satira şenliklerinin de burada yapıldığı bilinmektedir. Kuzey suru üzerinde bulunan Kuzey Şehir Kapısı, Lagina Hekate ve Panamara Zeus kutsal alanlarından gelen kutsal yolların kente ulaştığı yerde bulunmaktadır. Bu nedenle Kuzey Şehir Kapısı'nın hem giriş hem de antik dönemlerden gelen törensel fonksiyonuyla büyük bir önemi bulunmaktadır. Halen ayakta kalıntısı görülebilen Roma dönemine ait gösterişli kapının bulunduğu konumda, klasik ve Hellenistik dönemlere ait bir girişinde olduğu düşünülmektedir. Arkaik dönemden beri kullanım gördüğü bilinen ve her iki kenarında nekropol alanları bulunan kutsal yolun kireçtaşı çokgen bloklardan oluşan döşemesi, güzergah olarak Lagina Hekate kutsal alanından gelerek Kuzey Şehir Kapısı batı girişine ulaşmaktadır. Kapının batı yönündeki Hellenistik duvarın eklenmiş olduğu açıklık, doğu yönde yoktur. Bu durum doğu yöndeki sur duvarlarının Antoninler dönemindeki imar aşamasında kapının yerleştirileceği mesafeye kadar tahrip edildiğini göstermektedir. Kuzey Şehir Kapısı, iki yanda anıtsal kemerli girişler ve bunların arasında yarım yuvarlak havuzlu 2 katlı bir çeşme ile birlikte oldukça büyük bir yapı olarak inşa edilmiştir. Çeşmenin kent içindeki sütunlu caddeye bakan cephesi Korint düzeninde bir mimari tasarıma sahiptir. Dış cephe görünüşü anıtsal ve sade olmasına karşın, iç cephe görünüşü hareketli ve zengin olarak düzenlenmiştir. Çeşmenin yarım yuvarlak havuzunun üst bölümündeki cephelerinin 2 katlı mimari yapısına heykellerin eklenmesiyle daha görkemli ve teatral hale getirilmiştir. Yarım yuvarlak çeşmenin 2 katlı cephesinde Korint düzeninde sütunlar ve üst yapı elemanları ile bunların arasında Athena, Apollon ve diğer tanrı ve tanrıçalara ait heykeller bulunmaktaydı.